Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce hiçbir yerde görmediğiniz ve güllacı sevmeyen için gerçekten güllacı sevdiren o tarifi paylaşacağım. Özellikle aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle güllacımızın sütünü hazırlıyoruz. Bunun için tencereme 6 su bardağı süt, bir paket krema. Bu aşamada bir pakette krem şanti ekliyorum ama olmadığı için 2 paket krema eklemek zorunda kaldım. Üç su bardağı şeker. Son olarak bir paket vanilya da ekliyorum ve sütümüzü burada kaynatmıyoruz. Sadece kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyoruz. Burası çok önemli. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sütüm ısındı. Şimdi sütümü ocaktan alıyorum ve güllacımı yapmaya başlıyorum. İlk etapta 2 adet yufkayı 2'ye kırarak karşılıklı olarak yerleştiriyoruz. Daha sonra yufkalarımızı ıslatmak için 4 kepçe sütümüzü her tarafına gezdiriyoruz. Daha sonra 1 adet yufkayı 4'e bölerek kenarlarına yerleştiriyoruz. Böylelikle ilk katına toplamda 6 adet yufka gidiyor. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Kanalıma ilk gelenler için ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka Ramazan'a dair bulabileceğiniz çok güzel lezzetler var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 6 adet yufkamı yerleştirdim. Şimdiki tepsimi kenara alıyorum ve iyice çekmesi için bekletiyorum. Beklerken de şimdi biz üzerine gelecek olan muhallebiyi hazırlıyoruz. Bunun için tencereme 5 su bardağı süt, 2,5 yemek kaşığı mısır nişastası, 2,5 yemek kaşığı un, 1 su bardağı da şeker ekledikten sonra bu aşamada muhallebimizin topaklanmaması için güzelce karıştırıyoruz. Benim ocağım indüksiyonlu olduğu için çok çabuk kaynatıyor. Nişasta da çok çabuk topaklandığı için hemen kenara alıp karıştırmak zorunda kaldım. Size de özellikle nişastadan dolayı sürekli karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Bunu kaynayana kadar yapın lütfen. Evet, gördüğünüz gibi muhallebim kaynamaya başladı. Bakın gayet güzel pürüzsüz oldu. Şimdi bu şekilde göbek atmaya başlayınca tenceremi kenara alıyorum ve 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı da ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra muhallebimizin o dokunuşunu yapıyoruz. Ben burada şişemin sonu olduğu için tam 1 yemek kaşığını bile doldurmadan yani fıstık ezmesi ekledim arkadaşlar. Ama size özellikle 2 yemek kaşığı eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hem rengini tam yeşil oluyor hem de fıstık tadı daha belirgin oluyor. Burada diyebilirsiniz ki sen neden 2 yemek kaşığı koymadın? Çünkü ben
genelde tariflere aniden kalkarım yapmaya. Daha önce hazırlıksız bir şekilde yaparım. O yüzden elimde ne varsa o şekilde kullandım. Ama yani bu bir denemeydi ve denerken de videoyu çekmek istedim. Günün sonunda tarifte çok güzel olunca sizinle de paylaşmak istedim tabii ki. Kaynayan muhallebimizi şimdi güllacımızın üzerine tamamını boşaltıyoruz. Bu arada özellikle tepsimizin derin olmasını tavsiye ediyorum. Ben burada dediğim gibi hazırlıksız yaptığım için benim tepsim bu tarife göre yuka geldi. O yüzden size özellikle derin tepside yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, muhallebiyi döktükten sonra üzerine file fıstık gezdiriyorum. Bu aşamada file fıstığınız çoksa sadece fıstık da ekleyebilirsiniz. Ama benim az olduğu için ben pirinç fındık da kullandım. Ama kesinlikle çok güzel oldu. Emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tatlımızın orta katını yaptıktan sonra hiç bekletmeden geri kalan yufkalarını döşemeye devam ediyorum. Toplamda 6 kat altına, 6 katta üstüne olmak üzere 12 yufka kullanmamız gerekiyor. Benim tepsime sığmadığı için ben sadece 4 tane kullanabildim. Evet, gördüğünüz gibi tatlımızın üst katını da yerleştirdik. Sütümüzün tamamını kullandık gördüğünüz gibi. Daha sonra kenarlarını bu şekilde düzeltiyorum ve güllacımın sütünü iyice çekmesi için bekletiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güllacım sütünü gayet güzel çekti. Bakar mısınız görüntüye? Özellikle şu buruşukluğa bayılıyorum gerçekten. Şimdi son dokunuşlara geçiyoruz. İlk olarak üzerine toz kakao serpiyorum. Evet, güllacımızın kakaosunu da serptikten sonra üzerine tekrar bir paket yani 100 gram sütlü çikolata rendeliyorum. Şimdi güllacımızı dilimlere ayırıyorum ve geri kalan süslemelerini de yaptıktan sonra soğuması ve iyice kendine gelmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güllacım gayet güzel soğudu, kendine geldi. Bu aşamadan sonra bir dilim alıp size göstermek istiyorum özellikle. Of of of, bakar mısınız görüntüye? İnanın lezzeti o kadar güzel oldu ki anlatamam size. Dediğim gibi özellikle muhallebisini biraz daha fıstık kattıktan sonra yani aşırı lezzetli. İnanın böyle bunu yiyen kim varsa hepsi çok beğendi ve özellikle güllacı sevmeyen kişiler buna bayıldı. Lütfen siz de yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.